Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda özellikleri kesinleşen Poco X7 Pro ve fiyatı hakkında konuşacağız. Kamerada performans tarafında neler sunacak hepsinden bahsedeceğim. Ve Poco X7 Pro çıktığında kanalda ilk bakış videosu olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Poco X7 Pro ne zaman tanıtılacak derseniz Ocak ayında gelecek ama şu an net bir tarih yok. Tarih belli olduğunda topluluk kısmında paylaşırım. Şimdi ilk olarak tasarıma baktığımızda her sene Poco'nun X serisinde olduğu gibi yine tasarım bütünlüğü baya değişecek. Burada kamera modülü ve kasa yapısı olarak çok daha farklı bir telefonla karşılaşıyoruz. X7 Pro'ya arkadan baktığımızda özellikle kamera tasarımı açısından bence aynı düşünüyoruz. Çünkü X7 Pro iPhone 16 ile çok yakın bir tasarıma sahip. Fakat arka kapaktaki renkte ikili bir ton kullanılmış. Kameraların olduğu kısım daha koyu, flash kısmında biraz daha açık bir renkle karşılaşıyoruz. Kalınlık ve ağırlık kısmında 8.3 mm kalınlık ve 190 gramlık ağırlığın yanında arka kapak cam, çerçeveler çok yüksek ihtimalle plastik olarak gelecek. Aynen X6 Pro'da olduğu gibi yine fiyatına oranla kötü bir kasanın olacağını düşünmüyorum. Tasarım yönünde kötü bir cihaz diyemem ama çok iyi bir tasarımı da yok. Orta seviye diyebilirim. Malzeme kalitesinin de iyi olacağını düşünüyorum. Ekranda 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 120 Hz bir ekranla beraber gelecek. HDR10 Plus, Dolby Vision ve 12 bit renk derinliği gibi orta üst segment bir cihaz için bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler bu ekranda var. Parlaklık tarafında da aşmış durumda. 3200 nit maksimum parlaklığa ulaşabilecek. Hem ekran kalitesi hem akıcılık hem de parlaklık yönünde sağlam bir cihaz olacak diyebilirim. Ve Poco'nun X serisinde özellikle Pro model dediğimizde aklımıza ilk gelen nokta kesinlikle donanım. Burada performans olarak gerçekten bu fiyat bandında alabileceğimiz en güçlü telefonu görüyoruz. MediaTek Dimensity 8400'ü X7 Pro'da görebileceğiz. 8 ve 12 olarak iki farklı RAM, 8 GB'lık modelde 256 GB depolama, 12 GB'lık modellerde de 256 ve 512 olarak iki farklı depolamayı göreceğiz. Buradaki depolama biriminin UFS 4.0 olduğunu söyleyeyim. Bu sayede uygulama açılışları, dosya transferi, yüklemeler çok daha hızlı olacak ve RAM'lerin LPDDR5 olduğunu söyleyeyim. Bu da performansı arttıran detaylardan ve performans testlerinde Dimensity 8400 Ultra 1.800.000'leri rahatlıkla zorluyor. Baktığım zaman bu fiyatlarda gerçekten en mantıklı cihazlardan diyebilirim. Dimensity 8400 Ultra gerçekten güçlü bir işlemci. Snapdragon tarafında 8 Gen 2 ve 8 S Gen 3'ten başarılı bir işlemci. Yani tam olarak amiral gemisi diyebileceğim bir işlemci diyebilirim. Bu telefonla beraber PUBG'de düşük ayarlar 120 FPS, yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahatlıkla alabileceğiz. Genshin Impact'te de 60 FPS'i verebilecek bir telefon. Yani performans olarak tam bir canavar diyebilirim. Geldiğinde birlikte testleri yapacağız. Ve kamera tarafı da tamamen değişti ama çok büyük geliştirmeler beklemeyin. Ana kameramız 50 megapiksel f1.5 ve Sony'nin IMX882 sensörü burada kullanılmış. Tabii ki ana kamerada optik imaj sabitleyici de var. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş. Ön tarafta da 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kameraya nihayet 4K 60 desteği geldi. Bu sayede telefonu video için kullanacaksanız 4K 60 FPS önemli bir artı. Özellikle diyaframın f1.5'e düşmesi de iyi olmuş. Çünkü bu sayede düşük ışıkta alacağımız performans bir o kadar artacak. Kamera sistemi hatta direkt olarak değişmiş diyebilirim. Poco F6'nın kameralarını X7 Pro'ya koymuşlar ve bence en önemli ikinci kısımda batarya tarafı. 6000 mAh batarya ve 90 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Sıfırdan 100'e ortalama 42 dakikada doldurabileceğiz. Hem hızlı şarj hem de batarya anlamında şu anda baktığım zaman bu donanımla beraber bir günü her türlü senaryoda çok rahat şekilde çıkaracağını düşünüyorum. Dimensity 8400 verimli bir işlemci, 6000 mAh bataryada gerçekten çok önemli bir artı. Orta üst segmentte 6000 mAh batarya şu ana kadar görmediğimiz bir şey. Bence batarya anlamında da X7 Pro güçlü, performanslı bir cihaz olduğu için oyunculara hitap ettiğinden X6 Pro'daki batarya problemini çözecek diyebilirim. Kablosuz bağlantılarda tabii ki 5G, NFC ve Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 desteğini görüyoruz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelecekken 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Stereo hoparlörler var, Dolby Atmos desteğine sahip. Hoparlör konusunda da gerçekten güçlü bir telefon olacağını düşünüyorum. Tabii ki nano SIM ve eSIM olarak çift SIM ile birlikte geliyor. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanımayla gelirken suya ve toza karşı da IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabilecek. Dostlar, X7 Pro'nun kesinleşen bilmemiz gereken özellikleri bunlardı. Değerlendirmeyi fiyattan sonra yapacağım. İlk olarak fiyattan bahsedeyim. 8 GB RAM, 256 GB depolamayla X7 Pro'yu 300 Euro'ya alabileceğiz. 12 GB RAM, 256 GB'lık modelinin de ben 370 Euro olacağını düşünüyorum. Ülkemizde de dolar kurunu ve vergi
vergileri hesapladığımda garantili olarak 20.000 TL'den geleceğini düşünüyorum. Performans, ekran kalitesi ve batarya anlamında da bu fiyatlarla gelirse rakipsiz bir cihaz olacak. Açıkçası özellikleri ve fiyatıyla değerlendirdiğimde X7 Pro tam bir fiyat performans kralı diyebilirim. Oyuncular için 8400 Ultra önemli bir artı. Burada 120 FPS'i pek çok oyunda rahat görebileceğiz. Dimensity 8400 neden önemli? Çünkü hem performans hem de verimlilik anlamında tam olarak bir amiral gemisi işlemciyle karşı karşıyayız. 6000 mAh batarya, 90 Watt hızlı şarjı düşündüğümde de oyun oynadığımızda, telefonu zorladığımızda bataryayı sömürecek bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. 3 yıl güncelleme desteği de güzel bir artı. Ekran zaten iyi. Kameralarda da X6 Pro'ya nazaran ciddi geliştirmeleri göreceğiz. Ve X7 Pro'nun genel anlamıyla özelliklerine baktığımda kablosuz şarj dışında büyük bir eksisi olmayan bir cihaz. Tasarımda da arada kaldım. Ne beğendim ne beğenmedim. Burada yorumu size bırakıyorum. Ben özellikleri ve fiyatıyla düşündüğümde X7 Pro'yu beğendim. Peki X7 Pro sizce nasıl olmuş? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. X7 Pro çıktığında da kanalda videosu olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.